Neden başladığımız şeylerin önemli bir kısmı yarım kalıyor? Bu soru çoğu insanın zihninden geçiyor ama genellikle hızlıca üstü kapatılıyor. Çünkü yarım kalmak başarısızlıkla eş tutuluyor. Oysa bu durum sandığımızdan çok daha karmaşık, çok daha sistematik ve çok daha insani. Bilim bize şunu söylüyor. Beyin bir süreci başlatmakla onu sürdürmek için aynı nörolojik devreleri kullanmıyor. Başlangıç aşamasında daha çok dopamin odaklı bir sistem çalışıyor. Yani beklenti, heyecan ve olasılık hissi ön planda. Bu yüzden başlamak genellikle kolay. Ama süreç ilerledikçe beyin başka bir hesap yapmaya başlıyor. Risk artıyor mu? Belirsizlik uzuyor mu? Ödül gecikiyor mu? İşte tam bu noktada birçok kişi farkında bile olmadan yavaşlıyor. Eğer bunu sen de yaşadıysan bu senin zayıf olduğun anlamına gelmez. Bu beyninin seni korumaya çalıştığı anlamına geliyor. Beyin için yarım bırakmak bazen başarısızlık değil, enerji tasarrufu demektir. Psikoloji literatüründe bu durum motivasyonel eşik olarak geçer. İnsan bir işi yaparken harcadığı enerjiyle alacağı karşılığı sürekli bilinç dışı olarak tartar. Eğer bu denge bozulursa, yani emek artıp karşılık belirsizleşirse içsel bir direnç oluşur. Bu direnç çoğu zaman isteksizlik gibi hissedilir ama kökeni çok daha derindir. Şimdi şunu birlikte düşünelim. Aynı kişi bazı alanlarda son derece istikrarlı ve kararlıyken bazı alanlarda neden hep yarım bırakıyor? Eğer mesele disiplin olsaydı bu fark olmazdı. Ama oluyor. Çünkü mesele kişilik değil, algılanan tehdit. Tehdit derken illa büyük korkulardan bahsetmiyoruz. Bazen tehdit görülmek, eleştirilmek, beklenti altında kalmak ya da başarının getireceği sorumluluktur. Beyin bunları potansiyel tehlike olarak algılar ve tehdit algısı yükseldiğinde motivasyon sistemleri geri çekilir. Ezoterik öğretiler bu noktada farklı bir dil kullanır ama ilginç şekilde aynı yeri işaret eder. Kadim metinlerde yarım kalma, ruh ile zihin arasındaki uyumsuzluğun bir işareti olarak görülür. Zihin bir hedefe yönelirken, ruh o hedefin gerçekten kendine ait olup olmadığını sorgular. Eğer cevap net değilse, enerji akışı kesintiye uğrar. Bu noktada önemli bir ayrım yapalım. Her yarım kalan şey yanlış değildir. Her tamamlanan şey de doğru değildir. Bazı süreçler bize bir şey fark ettirmek için yarım kalır. Bazıları ise erken başlatıldığı için. Ezoterik bakışta buna zaman uyumsuzluğu denir. Yani niyet var ama içsel olgunluk henüz oluşmamıştır. Bu durumda sistem devam etmeyi reddeder. Psikolojik açıdan baktığımızda ise buna bilişsel yüklenme denir. Kişi farkında olmadan kendini taşıyamayacağı kadar sorumluluk yüklemiştir. Başta heyecanla taşınan yük zamanla ağırlaşır ve bırakmak tamamlamaktan daha güvenli hale gelir. Eğer sen de neden yine yarım kaldı diye kendine kızdıysan, burada küçük bir nefes almanı istiyorum. Çünkü bu kızgınlık gerçeği görmeni zorlaştırır. Yarım kalan şey sana bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir. Ama biz genelde bu mesajı sustururuz. Ezoterik geleneklerde yarım kalma bazen enerji sızıntısı olarak tanımlanır. İnsan bir yola başlarken içsel bütünlükle başlamadıysa süreç ilerledikçe içsel çatlaklar ortaya çıkar. Bu çatlaklardan enerji akar ve kişi bunu yorgunluk, isteksizlik ya da kopuş olarak deneyimleyebilir. Modern insan genelde bu noktada kendini zorlamayı seçer. Daha fazla disiplin, daha fazla baskı. Oysa hem psikoloji hem kadim bilgiler
şunu söyler: zorlanan sistemler uzun vadede çalışmaz. Uyumlanmayan süreçler sürdürülemez. Bu bölümde şunu netleştirmek istiyorum. Yarım kalma bir karakter kusuru değildir. Bu bir eşik işaretidir. Ve eşikler geçilmek için değil, fark edilmek için vardır. Birazdan şunlara bakacağız. Yarım kalma hangi aşamada ortaya çıkar? Beyin tam olarak ne zaman devam etme sinyalini geri çeker ve ezoterik olarak bu anlar neyi temsil eder? Şimdilik şunu bilmeni istiyorum. Bu yaşadığın şey yalnızca senin başına gelmiyor ve bu durum çözümsüz de değil. Bir önceki bölümde yarım kalmanın bir karakter sorunu olmadığını, bir eşik işareti olduğunu konuştuk. Şimdi bu bölümde o eşiklerin nerede oluştuğuna daha yakından bakacağız. Çünkü yarım kalma genelde sürecin başında değil, tam ortasında ortaya çıkar ve bu tesadüf değildir. Psikolojik araştırmalar şunu gösteriyor. İnsanlar genellikle bir işe başladıktan sonra bekledikleri ilerleme hızını göremediklerinde motivasyon kaybı yaşamaya başlar. Beyin başta kurduğu ödül tahmini ile gerçeklik arasında fark algılandığında alarm sistemini devreye sokar. Bu alarm yüksek sesle çalmaz. Daha çok içsel bir isteksizlik, erteleme ya da dağılma hali olarak hissedilir. Yani sen bir şeyi bırakırken aslında istemiyorum demiyor olabilirsin. Beynin beklediğim gibi gitmiyor diyor olabilir. Bu çok önemli bir fark. Çünkü biri iradeyle, diğeri algıyla ilgilidir. Bilimsel olarak buna ödül gecikmesi toleransı denir. Bazı insanlar uzun vadeli sonuçlar için kısa vadeli belirsizliğe daha dayanıklıdır. Bazıları ise değildir. Ama bu bir zeka ya da güç farkı da değildir. Bu öğrenilmiş bir sinir sistemi tepkisidir. Eğer geçmişte çabalayıp karşılığını alamadıysan, beynin beklemek tehlikelidir şeklinde bir kayıt oluşturur. Ve bu kayıt gelecekteki benzer durumlarda otomatik olarak çalışır. Sen fark etmeden içeride bir geri çekilme başlar. Ezoterik öğretiler bu noktayı geçmiş izleri kavramıyla açıklar. Ruh daha önce yarım kalan ya da acıyla sonuçlanan deneyimlerden izler taşır. Bu izler bilinç düzeyinde hatırlanmaz ama enerji düzeyinde aktive olur. Yani bir süreç sana eski bir kırılmayı hatırlattığında sistem devam etmek istemez. Şimdi çok önemli bir noktaya geliyoruz. Yarım kalma genellikle ilerleme ile görünürlük arttığında ortaya çıkar. Başta kimse yoktur, beklenti yoktur, risk düşüktür. Ama ilerledikçe iş ciddileşir. İnsanlar fark etmeye başlar. Kendinden beklentin artar. İşte tam da bu noktada içsel bir durma yaşanır. Psikoloji buna performans baskısı der. Ezoterik bakış ise enerji daralması olarak adlandırır. İki dil aynı deneyimi anlatır. İnsan artık sadece yapmıyordur, görülüyordur. Ve görülmek insan zihni için her zaman güvenli hissettirmez. Eğer tam yol alırken içinden bir şeyin çekildiğini hissettiysen bu tembellik olmayabilir. Bu görünürlükle gelen yükün fark edilmesidir. Bir şey tamamlandığında sonuç doğar. Sonuç ise değerlendirme getirir. Beyin bunu potansiyel tehdit olarak algılar. Ezoterik olarak bakıldığında bu noktada ego devreye girer. Ego devreye girer. Ego burada kibir anlamında değil, kimlik anlamında kullanılır. Ben kim olacağım sorusu ortaya çıkar. Başarı kimliğini, sorumluluğunu, hatta kaybetme ihtimalini beraberinde getirir. Ruh bu kimliğe hazır değilse süreç askıya alınır. Bir diğer kritik eşik de tamamlanmaya yaklaşma anıdır. İlginçtir, birçok insan en sona yaklaşırken bırakır. Bunun psikolojide adı vardır. Tamamlanma kaygısı.
Çünkü biten şey artık korunmasızdır. Eleştiriye açıktır. Değiştirilemez hale gelir, yarım kalan şey ise hala potansiyel taşır. Yarım kalan bir projede insan kendini hala olabilirdi alanında tutar. Tamamlanan bir projede ise gerçeklik devreye girer. Gerçeklik her zaman hayalden daha risklidir. Bu yüzden bazı insanlar mükemmelliyetçi olur. Ama bu mükemmelliyetçilik çoğu zaman kaliteyle değil, tamamlanma korkusuyla ilgilidir. Daha iyi olsun diye değil, bitmesin diye uzatılır. Ezoterik öğretiler bunu enerjiyi açıkta bırakmak olarak tanımlar. Kişi tamamladığında enerji kapanır. Ama kapanan enerji yeni bir sorumluluk alanı açar. Ruh buna hazır değilse açık kalmayı seçer. Şimdi bir nefes alalım. Çünkü bunları duymak bazı insanlarda rahatlama yaratır. Demek mesele buymuş hissi gelir. Bu çok kıymetlidir. Çünkü suçlama yerini anlayışa bırakır. Yarım kalmanın bir diğer boyutu da aidiyet meselesidir. İnsan gerçekten kendine ait olmayan bir yola girdiğinde başta bunu fark etmeyebilir. Sosyal beklentiler, aile kalıpları, çevresel etkiler başlatır. Ama süreç ilerledikçe içten bir uyumsuzluk hissi ortaya çıkar. Bu uyumsuzluk devam edemez. Psikoloji buna içsel motivasyon kaybı der. Ezoterik bakış ise ruhun hayır demesi olarak yorumlar. İki yaklaşım da şunu söyler. İnsan kendine ait olmayan bir şeyi uzun süre sürdüremez. Bu noktada önemli bir ayrım yapalım. Yarım kalan her şey yanlış değildir. Ama her yarım kalma bir bilgi taşır. Sorulması gereken soru neden bitiremedim değil, burada ne fark etmem gerekiyordu demektir. Bazen fark edilmesi gereken şey sınırdır. Bazen yön değişimidir. Bazen de kendine yüklenmeyi bırakmaktır. Ama biz genelde bu mesajı kaçırırız. Çünkü modern zihin hızlanmak ister, durup bakmak değil. Ezoterik geleneklerde bu anlara eşik bilinci denir. Eşikler geçilmezse tekrarlanır. Aynı yarım kalma hissi farklı işlerde, farklı ilişkilerde yeniden ortaya çıkar. Ta ki mesaj duyulana kadar. Eğer hayatında neden yine aynı yerde durdum dediğin anlar çoğaldıysa bu bir tesadüf değildir. Bu sistemin sana daha yüksek sesle konuşmaya başladığını gösterir. Ama burada korkulacak bir şey yok. Çünkü fark edildiğinde yarım kalma kader olmaktan çıkar. Bir işaret haline gelir. Bu bölümde şunu netleştirdik. Yarım kalma belli eşiklerde ortaya çıkar. Bu eşikler psikolojik olduğu kadar enerjiktir de. Ve bu eşikler fark edildiğinde dönüşüm başlar. Bir sonraki konuşmamda bu yarım kalma döngüsünü nasıl dönüştürebileceğimizi, hangi noktalarda bilinçli durmamız, hangi noktalarda devam etmemiz gerektiğini ve bunu kendimizi zorlamadan nasıl yapabileceğimizi konuşacağız. Burada anlattığımız şeyler senin yalnız yaşadığın deneyimler değil ve bu süreç sandığından çok daha çözülebilir. Şimdi artık yarım kalmanın nedenlerini değil, onunla nasıl çalışabileceğimizi konuşma zamanı. Çünkü fark etmek çok değerlidir ama tek başına yeterli değildir. Farkındalık doğru yere yönelmediğinde yeni bir suçluluk alanına bile dönüşebilir. Bu yüzden bu bölümde sana daha çok zorla ya da daha disiplinli ol demeyeceğim. Bunun yerine yarım kalma anlarında neye bakman gerektiğini birlikte netleştireceğiz. İlk ve en önemli adım şu. Yarım kalmayı bir düşman gibi değil, bir veri gibi ele almak. Psikolojide davranışsal veri diye bir kavram vardır. Bir davranış tekrar ediyorsa orada bir bilgi vardır. Yargıladığında bilgi kapanır. Merak ettiğinde açılır. Yarım kalma da böyledir.
Bir şey yarım kaldığında kendine şu soruyu sorman yeterlidir. Bu noktada benim için zorlaşan neydi? Bu soru neden yapamadımdan çok farklıdır. Çünkü neden yapamadım seni savunmaya iter. Neresi zorlaştı ise seni gözlemci yapar. Psikolojik olarak bu soru tehdidin nerede algılandığını ortaya çıkarır. Zorlaşan yer sorumluluk mu, belirsizlik mi, görünürlük mü, beklenti mi? Cevap kişiden kişiye değişir ama mekanizma aynıdır. Beyin zorlaştığı düşündüğü yerde frene basar. Ezoterik bakışta ise bu soru enerji nerede daraldı şeklinde sorulur. Bir süreç başta akarken bir noktada sıkışıyorsa orada uyumsuzluk vardır. Bu uyumsuzluk bazen hedefle, bazen zamanlamayla, bazen de kişinin kendi iç durumuyladır. Burada çok önemli bir ayrım yapalım. Bir şeyi bırakmak her zaman kaçış değildir. Ama devam etmek de her zaman cesaret değildir. İkinci adım, hangi yarım kalmaların devam edilmesi, hangilerinin bırakılması gerektiğini ayırt etmek. Bu ayrım yapılmadığında insan ya kendini sürekli zorlar ya da her zorlukta bırakır. İkisi de yorar. Psikolojik olarak devam edilmesi gereken yarım kalmalar genellikle şunları içerir. İlerledikçe anlam artıyordur ama kaygı da artıyordur. Yani içten bir evet vardır ama zihinsel korkular baskındır. Bu durumda yarım kalma korkunun yönettiği bir duruştur. Ezoterik açıdan bakıldığında bu tür yarım kalmalar eşik deneyimi olarak görülür. Ruh yeni bir alana geçmek üzeredir ama eski kimlik çözülmemiştir. Bu çözülme rahatsızlık yaratır. Eğer kişi bu rahatsızlıktan kaçmazsa süreç derinleşir. Bırakılması gereken yarım kalmalar ise genellikle şunu hissettirir. İlerledikçe iç daralması artar. Zorlandıkça anlam azalır. Devam etmek kendine ihanet gibi hissettirmeye başlar. Psikoloji bunu içsel motivasyon kopuşu olarak tanımlar. Ezoterik bakışta ise bu ruhun yön değiştirme isteğidir. Bu noktada ısrar etmek çoğu zaman kendini tüketmekle sonuçlanır. Üçüncü adım, yarım kalma anlarında kendinle kurduğun dili değiştirmek. Çünkü iç ses sürecin gidişatını sandığımızdan çok daha fazla etkiler. Yine yarım kaldı diyen bir iç sesle ilerlemek mümkün değildir. Bu ses beyne sürekli tehdit sinyalini gönderir. Psikolojide buna içsel eleştirmen denir. Ezoterik öğretilerde ise bu ses, egonun savunma mekanizması olarak yorumlanır. İsimler farklıdır ama etkisi aynıdır. Daraltır. Yarım kaldığında kendine şu cümleyi kurmayı dene. Burada bir şey öğreniyorum. Bu cümle basit ama sinir sistemi için çok etkilidir. Çünkü beyin öğrenmeyi tehditten ayırır. Öğrenme varsa kaçmaya gerek yoktur. Dördüncü adım tempo ayarlamak. Modern insan ya çok hızlı başlar ya da çok ağırdan alır. İkisi de yarım kalmaya zemin hazırlar. Çok hızlı başlayanlar çabuk yorulur, çok yavaş başlayanlar anlamı kaybeder. Ezoterik geleneklerde buna ritim denir. Her şeyin bir ritmi vardır. Ruhun ritmiyle zihnin ritmi uyumlu değilse süreç aksar. Psikoloji de benzer bir şey söyler. Sürdürülebilir tempo, motivasyonun anahtarıdır. Beşinci adım ise tamamlamayı kutsallaştırmamak. Bu çok önemli. Çünkü birçok insan tamamlamayı değer kanıtı haline getirir. Tamamladıysa değerli, tamamlamadıysa yetersiz hisseder. Bu yük tamamlamayı zorlaştırır. Ezoterik bakışta bu, sonuca aşırı bağlanma olarak görülür. Bağlanılan sonuç sürecin enerjisini bozar. Psikolojik olarak ise performans kaygısını arttırır. İkisi de aynı kapıya çıkar, tıkanma. Tamamlamak değerlidir ama
her şeyin tamamlanması gerekmez. Bazı süreçler yaşanmak içindir, bitirilmek için değil. Bunu ayırt edebilen insan yarım kalmaktan korkmaz. Korkmadığında ise paradoksal olarak daha çok şey tamamlar. 6. adım, yarım kalmayı tekrar eden bir döngü olarak izlemek. Aynı noktada, farklı alanlarda yarım kalıyorsan bu tesadüf değildir. Bu bir tema olabilir. Psikoloji buna örüntü der. Ezoterik öğretiler ise ders olarak adlandırır. Tema şudur: görünürlük mü, bağlanma mı, sorumluluk mu? Bu temayı fark ettiğinde yarım kalma artık seni kontrol edemez. Sen onu okursun. Ve şimdi çok önemli bir noktaya geliyoruz. Yarım kalma çoğu zaman kendine yaklaşma fırsatıdır. Çünkü insan en çok zorlandığı yerde kendini tanır. Bu podcast'in başından beri şunu söylemek istedim. Yarım kalmak seni tanımlamaz. Ama yarım kalma biçimin sana çok şey anlatır. Eğer bugüne kadar kendine ben böyleyim dediysen, bu cümleyi biraz yumuşatmanı istiyorum. Çünkü ben böyleyim kapanıştır. Ben bunu yaşıyorum ise kapı açar. Şimdi bu seriyi kapatırken senden büyük bir söz istemiyorum. Hayatını yeniden planlamanı da istemiyorum. Sadece şunu yapmanı istiyorum. Bir sonraki yarım kalma anında dur. Kendine kızma, kaçma, sadece bak. Bakmak çoğu zaman devam etmekten daha dönüştürücüdür. Eğer bu konuşmayı dinlerken içinden yalnız değilmişim hissi geçtiyse bu yeterlidir. Çünkü yarım kalma duygusu insanı en çok yalnızlaştırır. Ama bu deneyim sandığından çok daha ortak. Burada bu sesi dinleyen herkes aynı sorun etrafında dolaşıyor. Hepimiz bir şeylere başlıyoruz. Hepimiz bir yerlerde duruyoruz. Ve hepimiz anlamaya çalışıyoruz. Bu da insan olmanın parçası. Yalnız değilsin. Bu yol tek başına yürünmüyor. Ve yarım kalan her şey bitmiş değildir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.